Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde iki tane kulaklık var. PlayStation Pulse 3D olanı, bir de yeni versiyon yeni çıkarttığı Elite serisi var. Hızlıca bakacağız bunlara. İkisinin arasında bir karşılaştırma yapacağız. Hafif bir deneyimsel olarak bir paylaşımda bulunacağız. Bunu yaparken çok sayısal veriyle dalmayacağız. Bunu oyuncu bazında değerlendireceğiz bu arada. Çünkü bunlar birer oyuncu kulaklığı. Kafamızdaki birkaç soru var. Bundan yanıtlamayı deneyeceğiz. Bu sorularda ne olabilir mesela? Bende Pulse 3D var. Bunu yükselteyim, Elite serisine geçeyim mi? Değer mi? Değmez mi? Fiyat farkları var aralarında. Hani bunun için mantıklı mı diye bir sorabiliriz. Bunu bir değerlendirebiliriz. Ayrıca elimizde hiç yok. Acaba hangisini almalıyım? Gerçekten bunu alıp kullanabilir miyim? Yani 3D'yi mi alayım? Daha uygun fiyatlı oluyor da direkt vazgeçelim. Yani direkt üst modelinden mi alalım? Bunları konuşacağız. Yani kafamızdaki birkaç soru şu anlık bu. Hatta yorumlarda da bunu açıklarsınız. Kendi fikrinizi paylaşırsınız. Çok sevinirim. Abone olalım, beğenelim, takip edelim. Hemen başlıyoruz. Öncelikle Pulse 3D serisine bakalım. Pulse 3D serisi ben görsel bazda sevdiğim bir kulaklık diyebilirim. Buraları oynuyor, yani biraz tam böyle oynamazsa da kulaklığa iyi oturuyor. Yani kafanızda tam bir oturma sağlıyor. Kulaklarım benim içine tam giriyor. Büyük kulaklık sayılır mıyım bilmiyorum. Küçük bir kulaklık. Kulağımın boyutunu bilemiyorum ama kulağım tam içine giriyor. Ve içine oturduğu için net bir şekilde, yani rahat bir şekilde yastıkları da hissedebiliyorum. Bence şu an kullanış azında güzel diyebilirim. Ama ekrana baktığım zaman açıkçası çok da böyle güzel durduğunu söyleyemeyeceğim. Bence siyah kulaklar bana daha iyi çok yakışıyor. Ama beyaz bir kulaklık biraz daha farklı bir yapısı var. Bu tamamen size bağlı bir şey. Takacaksınız artık, kendiniz değerlendireceksiniz. Ama konfor bazında evet güzel, konforlu diyebilirim. Birçok taktım diğer kulaklıklarıma azalan. Hemen baktığımızda bir başka mevzumuza değinelim. Gördüğünüz gibi burada tuşlarımız var. Burada tuşlar şu kaydırma şeklinde. Yani sağa sola kaydırıyorsun. Burada tuşumuz var. Bu tuşta mikrofonu yine tuş şeklinde. Yani dokunmatik değil, bir kapatma açma, mikrofonu açma kapama ve bunun yanında yine birkaç tane ses açma kapama ve ayrıyetten chat ekranı, yani konuşma ekranıyla oyun ekranına dönüş tuşları var. Yani sesleri ayarlayabilmek için bunlar da oldukça iyi. Yani bakarsanız burada tuş konusunda oldukça bonkör davranmış diyebilirim. Her şeyi bayağı bir tuşlamış. Çok belli olmuyor. Type-C tabii ki de yine Type-C ile şarj oluyor. Evet, bu yönden de gayet güzel. Ben tuşları severim. Yani otomatik eliniz bir süre sonra alıştığı zaman kullanışlı bir şekilde chat'e, yani kapatma, açma hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Görsel bazda plastiği de nitekim sağlam gibi görünmüyor. Ben yani Sony'de bu konuyu biraz eleştiriyorum. Plastik yapısını beğenmiyorum. Komple plastik. Evet, buradakiler sağlam bir plastiğe benzese de, yani yapısı olarak, yani sanki zorlamayla biraz gider mi, gidebilir mi bilemedim. Yani daha önce kullandığımız bir kulaklık, aslında bayağı bir kullanışlılığı var ama bir şey olmamış, plastikte de gözüken bir şey yok ama hissiyatı çok sağlam değil. Ama şu kısım plastiği, elastiği çok güzel. Yumuşak bir plastiği var bunun. Bu kulaklıkta ayrıyetten sağ sol diye zaten direkt gözüküyor. Şimdi bakıyorum, esnekliği de gayet iyi. Hatta daha sert biraz diyebilirim. Yani benim taktığım birçok kulaklığa nazaran biraz daha sert basıyor diyebilirim yani. Ama yastıkların rahat olmasından kaynaklı çok kulağıma da baskı uygulamıyor. Yani normal olması gerekenden. Ve bence şuradaki yumuşaklık da, şu yapısı da, izlediğimiz var ya birçok oyuncunun ya da kafasındaki değişik deformasyonu engelleyecek bir durum. Yani direkt sizin kafanıza büyük bir baskı binmesini engelliyor. Şimdi biraz karşılaştırma gideceğimiz için hemen direkt Elite serisinin görsel bazlı bir değerlendirmesine bakalım. Şimdi burada direkt gözümüze batan, yani gözümüzde dikkatimizi çeken bir konu. Burada bir hafif bir uzantı var ve ayrıyetten yapısı da yani bir uzaydan çıkmış gibi diyebilirim. Cyberpunk, hani böyle farklı bir tarzı bir yapısı var. Böyle bakınca çok güzel, hoş duruyor. Buraları oynuyor ama oynamalı. Hani şimdi birçok ben şey de izledim. Hani ince ver ya, bu ne ya, dandik falan diyorlar. Hayır. Bence şöyle düşünmesiniz. Kafanızın kulaklığı, herkesin kafasının yapısı aynı değil. Bazı daha çökük, bazı daha yüksek, bazı daha tombul, bazı daha ince. Şimdi bu oynaklık da ona göre hafif bir eğim vermesini sağlıyor. Yani bakarsan şuradaki yastığın tamamen kafaya oturmasını sağlıyor. Şimdi ben burada ne demiştim? Bu daha sert. Evet, bu farklı kafa yapı tiplerinde daha çok sorunlu olacaktı. Ama Elite serisinde bence bunu görmüşler ve buna göre bir oynaklık, bir yapı kazandırmışlar. Ama bunu sakın yanlış anlamayın bence. Böyle hani bu ne ya falan, bu kadar oynuyor, ses yapıyor.
gibi düşünmeyin. Değil. Bu tamamen kafanızın yapısı tam bir uyum sağlaması için yapılmış bir şey. Yani güzel bir şey. Şöyle kulağımızı koyduğum zaman ilk dikkatimi çeken, direkt söyleyebileceğim, kesinlikle sesi daha az duyuyorum. Yani kendi sesimi ve dış çevre sesini daha az duyuyorum. Yani yalıtım bazında daha kaliteli olmuş diyebiliriz. Yani Elite serisine buna bir tik atabiliriz. Direkt dikkatimi çekti çünkü sesimi kapattı. Yani kendi sesimi duymakta biraz zorlandım. Ama diğer Pulse 3D serisini taktığım zaman kendi sesimi net bir şekilde duyabiliyordum. Bir de ne sağlar bize? Oyun içinde kendimiz daha verebilmeyi, daha etki etmeyi sağlar. Bu hemen baktığımız bir nokta. Diğerinde mikrofon. Evet, mikrofonumuzu gördük. Yani orada bir mikrofon var ama belli olmayan bir mikrofon, gizli. Burada direkt gözümüze batan şuradan bir yapı yapmışlar. Arkadaş buraya direkt koymuşlar ve kullanmadığımız zamanda da geriye koyabilmek için bir yuva yapmışlar. Bunda bakacağımız diğer bir nokta tuşları. Şimdi belki bunların tuşu neredeydi? Gördük değil mi? Hepsi bir direkt kulaklığımızın gövdesindeydi. Hani bastığımız tuşlar kulaklığın kulak kısmının gövdesindeydi. Peki bunda nerede? Şu kısımlarda gövdesine koymamışlar. Tam tersi bunu tutan yapıya, iskelete koymuşlar. Peki iskelette de çok tuşa yer vermemişler. Yani fazla tuş koymamışlar. Ama ne var? Mikrofonun ki bunun üzerinde kapatma, açma. Yani buradan mikrofonu tuşlara basıp açıp kapatabiliyorsunuz direkt yanda. Burada on off tuşunu koymuşlar direkt. Buradan belli olmuyor çok yüzün ama ben daha ayrıntılı fotoğrafını koymaya çalışırım. Burada da bir jack girişi var. Evet, o da güzel. Diğerinde jack girişi vardı. Type-C girişimiz var ve ses açma, kapatma. Peki burada bir tuş var mı? Başka? Direkt bakıyorum. Bunu indirdikten sonra evet, başka bir tuş da dikkatimi çekmedi. Görsel bazda ilk yorumumuz, dıştan baktık, hiç kullanmadık, takmadık. Bu şekilde bir yorumumuzu yapmış olalım. Özellik bazında aralarındaki bir yine karşılaştırmalı gidelim isterseniz. Şimdi ses kalitesine ve seslerin farkına girmeden önce özellik bazında bakıyoruz ya. Şimdi bununla, yani iki kulaklığımızda 3D ile Pulse Elite arasındaki farkı da şöyle bir denediğimiz zaman öncelikle dikkate çeken bir iyileştirme pil ömrü açısından. Normalde 3D 12 saat gitmekte. Bence bu aslında çok takılacak bir şey değil. Dediğiniz gibi yani 12 saat çok oynamıyoruz. Yani 12 saat oynasak bile işimiz bittiğinde şarja takarsak eğer bu konuda bir sorunumuz kalmaz. Ama Elite serisine baktığımız zaman şöyle bir durum var. Bu 30 saate tekabül ediyor. Yani 2,5 katı bir durum. Şimdi 12 saat nere, 30 saat nere? Bayağı bir fark var. Ha, şu da var. Şimdi mesela ikisini de aynı özellikten bahsedilmiş sitelerinde. Yani Sony bundan bahsetmiş. 10 dakikaya şarj ettiğiniz zaman 2 dakikada, yani 2 saat daha kullanabiliyorsunuz. Yani bir anda 10 dakikalık bir ara verip 2 saat daha kullanabilirsiniz. Yani bu da ikisinde de benzer bir özellik var. Yani hızlı şarj mevzusu ikisinde de mevcut. Ama gözle görülür 2,5 katlık bir pil dayanım süresi var. Peki pile ve şarja konu değmişken şöyle bir mevzu da var. Bunda şarj takarken kabloyla Type-C ile bağlantı yapıyorsunuz ve bilgisayarınıza, PlayStation'ınıza ya da bir 5 wattlık veren, artık hızlı şarj veren ya da bir tane adaptöre takarak da şarj edebiliyorsunuz. Ben ettim. Bunda şöyle bir durum var. Adamlar buna güzel bir stand yapmışlar. Şimdi bu standda şöyle bir güzelliği var. Standa taktığınız zaman direkt duvara bunu monte edebilirsiniz. Ben size bunu da göstereceğim. Ben bir dolabın yanına monte ettim. Buraya koyduğunuz zaman bu şekilde çok rahat bir şekilde şarjını oluyor. Bu da güzel bir şey olmuş. Hani en azından standlı bir şekilde vermeleri, yani bugüne kadar niye vermediklerini gösteriyor. Peki şöyle bir durum daha var. Şunu da bahsedeyim. Bunu birçok kişi bahsetmemiş ama şarj ederken, yani mesela bu şarj standına, bu şarj istasyonuna, yani kulaklığı taktığımız şarj istasyonuna normalde şu kısımdan takarsanız, şuradaki gördüğünüz bağlantı yeri aynen oraya uymakta. Yani DualSense'inizde şarj edebilme şansı tanıyor. Bu da güzel olmuş. Yani kullanmam, benim standlarım var zaten ama yani kullanmak isteyen için kulaklığını aldığı zaman yedek şeyini oraya lap diye takarak şarj etmeye devam edebilir. Bu da güzel düşünülmüş bir şey. Şimdi gelelim mikrofon mevzusuna. İkisinde de ikişer tane mikrofonu var. Yani iki mikrofonlu bir sistemleri var. Bu katlanabiliyor. Diğeri katlanamıyor. Yani içinde de gözükmüyor zaten bir yerinde. Bu katlanabilir kulak, yani bu da mikrofonun da ağzımızı yakın tutmamızdan dolayı daha net ses verme ihtimali olacaktır. Bunu da hemen yayınlayacağız. Yani burada hemen kulaklığın mikrofon testlerini de yapmış olacağız. Peki bununla yine ikisinin arasındaki farklardan biri diğerinden ayıran ne? Yapay zeka kullanıldığı söyleniyor ve bu yapay zeka ile çevre ses gürültünü engellendiği söyleniyor. Daha kaliteli çevre sesini engelleme konusunda, kendi sesimizi ortaya çıkarma konusunda daha iyi olduğu söyleniyor. Bunu hemen değerlendiriyoruz. Şu an kulaklığım PlayStation Pulse 3'te ve onun mikrofonunu kullanıyorum. Şu an farklı bir şey kullanmıyorum.
Onun sesini deneyeceğiz. Yani sesim net geliyor mu, nasıl geliyor, oyun içindeki acaba ses nasıl? Bunu bilgisayarımıza taktık ve bilgisayarımdan bunun sesi deniyorum. Bir sonraki kulaklığımda Pulse Elite serisi olacak. Şu an Pulse 3D'sini kullanıyoruz. Zaten şekilden de anlaşılacağı gibi. Bir de test yapalım bakalım ses dışarıda nasıl oluyor. Cips isterdim ama cipsin yanında telefonda bulunmuyor. Şu an bir gürültü yapıyorum ve kulaklığımdan bir gürültü bayağı bir duyuyorum. Hani yalıtım açısından söylüyorum. Bakalım acaba size ses nasıl geliyor ya da benim sesimi ne kadar engelliyor ya da engellemiyor. Aslında bir şey de yemem lazım ama ne yazık ki evde sağlıklı beslenme olduğunda şu an cipsi koymuyoruz. Öyle bir durum var. Evde de kahve kalmış. Bunu da yemek zorundayız. Şimdi Sony PlayStation 5'in Elite serisini kullanıyoruz. Yani PlayStation 5'in kulaklığı olan Pulse Elite serisini deneyeceğiz. Bakalım nasıl, sesim şu an oldukça iyi mi geliyor? Baktığım zaman ayarlarda yani sesin bayağı yukarı çıktığını görebiliyorum. Yani kırmızı noktaya doğru yaklaşıyor. Sesimin daha gür geldiğini düşünüyorum. Pulse 3D serisine azaran. Ben şu an deneme testi yapmamış oluyorum. Çünkü birlikte bakmış olacağız. Nasıl sesim gelmiş olacak? Bir de ayrıyetten şöyle bir deneyim yapıyorduk. Biliyorsun demin de yaptık. Şimdi ben konuşurken acaba sesim bununla birlikte, yani bu reklam olmasın, bununla birlikte nasıl, bir cips aslında daha iyi olurdu. Cips ağzıma atıp ağzıma çiğnerken de sesin nasıl gittiğini göstermek isterdim ama son dönemlerde eve ne yazık ki eşim böyle bir şeyler aldırmıyor. Yani biz şu an cips mips almıyoruz. Haliyle şu sıra böyle bir bulabildiğim bir paketle idare edeceğiz. Evet, şu an Elite serisi. Sesim nasıl geliyor? Hiçbir şey konuşmadan nasıl? Bir de hem ben konuşurken aynı zamanda bu ses birlikte nasıl? Bunu görmüş olalım. En azından bir test etmiş oluruz. Şimdi gelelim asıl mevzuya, ki bence zaten en önemli konu ses kalitesi. Ses kalitesi bakımından öncelikle bir sürücülerine bakmamız gerekiyor. Yani sürücüler nasıl sürücüler? Aslında bu kaliteden çok belli bir ihtiyaç tarzınıza bağlı. Yani siz ne istediğinize bağlı. Ama bunu şöyle değerlendirmenizi lütfen önemli arz ediyorum. Yani bunu yaparsanız, eğer bunun ikisi de oyun kulaklığı, yani oyun açısından değerlendirin. Eğer müzik açıp dinleyecekseniz büyük ihtimal yani beni tatmin etmiyor. Çünkü size tatmin etmiyor. Yani müzik farklı bir zevktir. Ben ses konusunda çok takıntılı bir adamımdır. Evimde Dali'nin sensörleri var. Lensor modeli var. Evimde 5+1 kullandığım ses sisteminden tutun da büyük kule kolonlar. İşte Amfim'in, işte Harman Kardon'larım, işte kulaklıkları için benim ayrı ayrı, oyun için ayrı, müzik için Sony'nin farklı bir kulaklığını kullanıyorum. Yani elimde birkaç tane kulaklığı olan birisiyim. Ayrıyetten Fion'un kulaklık amfisini kullanıyorum. Yani kaliteyi arttıracak bir durumdu. Bu çok önemli bir konudur. Yani müzik için farklı zevkleriniz olmalı. Eğer bunu seviyorsanız farklı kulaklıklar kullanmalısınız. Oyun için farklı kulaklıklar kullanın. Ben çok denedim. Çok para vermek istemedim haliyle. Yani müzik için kullandığım kulaklığı oyunda kullanmak istedim. Ama oyunda aldığınız zevk daha farklı. Müzikte aldığınız zevk daha farklı. Bunu da yani birçok kere şeyde de equalizer ayarlarıyla çözmeye çalışsanız da tabii ki de yine bir sonuçta bir eksiklik oluyor. Şimdi ses kalitesinden baktığımız zaman birisi normal bildiğimiz klasik kolon kullanmak. Yani klasik hoparlörleri mevcutta. Yani bunların standart dinamik sürücüler de denebiliyor. Güzel bir ses deneyimi zaten sağlıyor. Yani kaliteli bir ses deneyimi mevcut. Ancak bas ve tizlerde belli bir noktaya kadar gidebiliyor. Şimdi burada ben tizlerde çok eksik bulmakla birlikte basta bu daha doygun olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle doygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapısı gereği hava aldıkları için düz olanlardan farklı olarak, yani bunun farklı bir inceleme konusu aslında bu da. Yapısı olarak biraz daha baslarda bir tık daha önde olduğunu düşündüm. Deneyim sahibi oldum. Tabi bunu gerçekten de bunu kanıtlamak çok zor. Yani bunu tamamen insanın, kişinin zevklerine bağlı bir şey. Ama bir fikir babında oluşsun. Oyun için kullanıyorsanız evet, bu da yeterli, gayet güzel ses deneyimi sunuyor. Bunda zaten 20 Hz 20.000 Hz arasında bir değer biçiyor. Elite de bunu tam belirtmemişler. Ama söylenen şu ki, gayri resmi olarak söylenen şu ki, daha çok bu 20.000 Hz'de o 40.000 Hz arasına yükseğe çıkıyor. Alt değerde bazı kaynaklarda 4'te 5'te olduğu söyleniyor. Yani bu çok farklı bir alan. Kulak ağımızın belli bir yaştan sonra azaldığını da düşünürsek çok etkilenir misiniz bilemiyorum. Ama evet, bir fark var. Yani kalite bazında değişik bir tarz kullanmalarından kaynaklı. Yani Elite serisi düzlemsel bir sürücü kullandığı için daha yüksek frekans aralıklarına çıkabiliyor. Yani aralığı
farklı, daha geniş ve daha doygun bir tiz sesi, daha doygun bir bas sesi, daha güzel bir tiz sesi aldığınızı söyleyebilirim. Bass'ta bir farklılık var. Bunun bası beni çok etkilemedi. Ama ne hikmetse tam bilemedim. Oyunlarda ve özellikle araba yarışlarında sağdan gelme, soldan gelme, arabanın çarp sesindeki bas sesi çok daha şeydi. Ama oyun içinde bulunan mesela müzik sesindeki bası hoşuma gitmedi. Bundaki bası daha iyiydi. Yani oyun içindeki müzikten bahsediyorum bu arada. Yani buna bakarsınız, bu açıdan değerlendirirseniz oyun içindeki bu vurma, çarpma, kırma, işte silah atma seslerindeki kesinlikle Elite olan versiyon, Elite serisi kesinlikle çok daha farklı. Ve şunu da altını çizelim. Bunun kullanmış olduğu, yani Elite serisinin kullanmış olduğu düzlemsel sürücüler, manyetik sürücüler kesinlikle üst düzey olan kulaklıklarda mevcut. Yani stüdyo kulaklıklarında çokça gördüğümüz ve yeni nesilde gördüğümüz bir kulaklık tarzı. Şimdi bu fiyat bandında bu sürücüyü kullanmaları da güzel bir şey. Farklı bir şey. Yani adamlar gitmiş düzlemsel manyetik sürücü kullanmış. Yani deneyimi arttırmak için, ki bence o yüzden de düzlemsel manyetik sürücünün kendi varlığı, kendi yapısından kaynaklı sağdaki soldaki sesleri algılayabilmemiz çok daha iyi. Ve oyun oynuyorsak zaten bu sadece silahlı kapışma için de düşünmeyin. Yani Last of Us'ta da fark ettim. Yani yaratığın sesini gelmesi ya daha güzel, daha hoş, daha korkutucu olmasını sağlıyor diyebilirim. Yani oynadığınız oyunu tekrar oynamanızı gerektirebilecek düzeyde farklı bir ses tiz tonunu veriyor bence. Yani bu ses teknolojisi kısmına biraz takıldım açıkçası. Ben buna da araştırdım, işte düzlemselle dinamik sürücüler, düzlemsel manyetik sürücü arasındaki farklar ne diye. Kesinlikle yapılar arasında çok fark var. Ama yani birisi tizlere bağlantısı çok daha iyi verim verirken bence bastan bir kaybetme yaşıyor. Yani basın hokluğunu kaybediyor. Var ama bir sanki ne denir ona, işin tuzu biberinde hafif bir kayma var. Ama oyun bazlı değerlendirim için, oyunlarda kullandığımız için kesinlikle o tiz seviyesi, orta frekans seviyesi oldukça tatminkar olduğu için bence değerlendirmede Elite serisini tercih ederim ses kalitesi açısından. Şimdi baktığımız zaman iki cihazda da, yani iki kulaklığımızda da PC5, PC4 ve bilgisayarda PC'de kullanabileceğinizi görüyorsunuz. Yani ikisinde de bunu kullanabiliyoruz. Peki bunu nasıl kullanabiliyoruz? Bunların ikisinin de küçük alıcıları var. Bildiğimiz bu alıcılarda. İkisinin de boyutu çok benziyor. Yalnız ben bunları tuttuğum zaman kalitesini beğenmedim. Yine dediğim gibi plastik konusunda iki tarafında plastik, yani Sony'nin kulaklık plastiğini çok hoş bulmuyorum. Belki hafif yapmak için istiyorlar ama belli eklemlerle metalin kullanılması daha uygun olabilirdi. Aynı şekilde bu da, yani bunu sana kulağıma takmıyorum. Biraz da ağır, biraz daha sağlam, biraz daha plastik hoş bir şey kullansan çok daha iyi olurdu. İkisi de bağlantı hızı açısından eşdeğer. Yani hızları oldukça stabil. Yani kayıp yaşamazsınız. Bir kulaklık kablolu bağlanmaya oldukça yakın bir seviyede diyebilirim. Diğer bir sıkıntı, yani şöyle bir sıkıntı da değil ama yani kulaklık varken telefonunuzla tekrar bağlantı kuramıyorsunuz. Yani tek bir cihaz ile bağlantı yapabiliyorsunuz Pulse 3D ile. Şimdi bu özelliği değiştirmişler. Yeni tabii ki de versiyonunda. Bununla aynı anda Bluetooth bağlantısı ile hem telefonumuza bağlanabiliyoruz, diğer ikinci bir cihaza bağlanabiliyoruz. Aynı anda da oyun kulaklığımıza, yani PlayStation'ımızda ya da bilgisayarımızda bağlanabiliyoruz. Tabii burada bu şekilde ne olmuş oluyor? Telefon geldiği zaman hiç bağlantı kez oyunu durdurup telefonla konuşmanızı devam edebilmenizi, başka bir şey yapmamanızı, yani başka bir şeye ihtiyaç duymamanızı sağlıyor. Bu da güzel bir değişiklik tabii. Olması gerekendi ki bence Pulse 3D'de de olmalıydı. Yani bunun çıktığı çok eski bir teknoloji dönemi değil. Bütün değerlendirmemizi yaptık aslında. Baktık şekil bazında, kulaklık bazında, ses bazında büyük bir değerlendirmemizin özetini yapmış olduk. Çok ayrıntıya girmeden basitçe anlattık. Peki eğer benim elimde Pulse 3D'm varsa aynı şekilde Elite serisine geçmeli miyim? Yani fiyat farkı. Şimdi birisi 100-150 dolar etiket fiyatında, yani piyasada bulabileceğiniz bir şeyken diğeri, şimdi Elite serisi de 150-200 dolar arasında bir seviyede geziyor. Benim tavsiyem, eğer şu an 3D kulaklığınız işe yarıyorsa, yani şu an tatminkarsanız, seviyorsanız, oyunlarda götürüyorsa, yani değiştirmeye gerek yok. Çok büyük atılım gibi değil. Ama yani seste bazı ayrıntıları yakalayabilmek açısından güzel olduğu için tercih de edilebilir. Yani tamamen bütçe meselesi. Arkadaşım param varsa sat bunu, git al abi. Yani bunun mevzusu bence bu. Varsa biraz sat, üzerine ekle, al, bence gitsin. Çünkü şekil olarak çok beğenmesem de, ki hala şekillerine takıldım, beğenmedim şekillerini. Yani bana uzaylı gibi gösterdiğini düşünüyorum. Ama kalite bazında, ses bazında 3D mi almalıyım, Elite serisi mi almalıyım? Evet, Elite satıp
geçebilirsiniz. Yani bence geçmekte fayda var. Benim görüşüm. Ha, çok büyük beklentinizi yüksek tutmayın. Bunu şundan sonra dediğim gibi aralarında bir tek en büyük farkı pil ve düzlemsel manyetik sürücüler olduğunu söylemiştim. Yani yapı komple değişti. Bu yapıdan bu yapıyı geçişi tatminkar eder mi? Onun için soruyorum. Evet eder. Yani şeyde eder. Ama büyük paralar vermeye de gerek yok. Abartmayın. Yani bütçeniz eğer böyle çok zorlamaya gerek yoksa bekleyin. Bence 3 TL takılmaya devam edin. Ama sıfırdan mı alacaksınız ve hangisini almalıyım diyorsanız yani benim görüşüm burada direkt Elite serisini almanızda. Yani pil ömrü olsun, işte manyetik sürücüsü olsun, ses olsun, stantı olsun. Yani bunlar çok büyük kolaylıklar sağlıyor ve aradaki fiyat farkına değiyor. Yani %50 gibi bir rakam fark var. %30 ile %50 arasında bir rakam fark var. Ediyor. Benim kanım bence alacaksan, sıfır alacaksan direkt Elite serisini almanda. Tavsiyem bu olur. İkisinin arasında kalacaksan. Buralar anlatabileceğim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Bir eksiklik varsa büyük ihtimal bendendir, sizden değildir. Emin olun. Yani bunu oldukça kolay anlatmaya çalıştım. Kendi çapımı, deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hani bir ikilemde kalanlar için, ki ben çok ikilemde kalan bir insanımdır. Alımda, özellikle satın almada belli bir şey alırken faydalı olduysa ne mutlu bana. Beğenmeyi, takip etmeyi, üye olmayı, destek olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Hoşça kalın.